its work. And I have come Araya for dolmuş. you. İşte araya dolmuş. Jinekomastimiz var mı? Jinekomastimiz yok abi. İlacı önümüzdeki hafta arttırıyorum bir çıtır. Artık çünkü yani dozu hep arttırarak gidiyorum zaten. 6 hafta oldu. Çok az bir 100 miligram kadar arttıracağım. Birazcık da E2 düşük çıktı açıkçası test sonucu. Çok fazla düşük de istemiyorum. Böyle birazcık bende range'in en üst sınırının 1,5 katı falan çok iyi çalışıyor. Yani 60-70 civarları. Ondan bir tık üstüne de zaten Jino sorunu yaşıyorum. O yüzden ilacı da bir çıtır arttıracağız. Kilo artıyor. Arada da bir bozmalar oluyor. Bozmalar oluyor açıkçası. Ama baktığınız zaman çok aktifliğim çok arttığı için yani eski off sezonda yani günde 1000-2000 adım falan atıyordum. O zamanki mantalitem farklıydı. Şu an olabildiğince aktif kalmaya çalışıyorum. 12K, 13K'nın altına hiç düşmüyorum adım olarak. Kardiyom sadece off günlerde var. 140 nabızda falan yapıyorum onu da. O da 30 dakika. Onun dışında kardiyo yapmıyorum. Sadece step atıyorum. Step atıyorum. Steplerde de nabzım yükseliyor. 120-130 arası oluyor. Keza ben de zaten steplerde şunu öneriyorum. Yani step atmaya çıkıyorsanız dışarı kesinlikle birazcık tempolu olmak zorunda yani. Nabzınız biraz artsın çünkü bir araştırmaya göre zaten 10.000 adım atan bir grup ve 4.000 adım atan ve bunu 3 bölüme yayıp yüksek nabızda yapan kişiler her türlü daha fazla kan şekeri noktasında, sağlık parametreleri noktasında daha fazla fayda görmüşler. O yüzden aslında buradaki nokta adım sayısından ziyade birazcık da tempolu adım atmak önemli. O yüzden ben 10-12 binin yaklaşık 6-7K'sını falan tempolu atıyorum diyebiliriz. Zaten çoğu öğünlerden sonra oluyor. Öğünlerden sonra attığınız bu arada 10 dakikalık adımlar, tempolu adımlar da zaten kan şekerini regüle etme noktasında bir metformin kadar, bir berberin kadar hatta daha fazla etkili olduğunu gösteren şeyler de var. Size yardımı size faydası dokunur. Yani bunlara dikkat ediyoruz bu süre zarfında. Yarın Kıbrıs'a gidiyoruz. Kıbrıs'taki dostlarımızla, fanlarımızla buluşacağız. Bir gün oradayız. Sonrasında tekrardan rutine devam. Şimdi burada ne var? YKS'ye mi gireceksin Ahmet'ciğim? Çok komik bir yorum. Hayırdır? Hayırdır? Sektör değiştiriyoruz herhalde. Aynen abi. Sıktım ben üniversite okuyacağım. Ya Buram. Bundan sonra üniversite okuyacağını sanmıyorum ama. Şu an tekrardan. Mesela deseler ki bir bölüm şu anki yaşantını düşün, tamam mı? Şu an bak bir dakika dur. Şu anki yaşantını düşün, tamam mı? Kazandığın parayı, cartı curtu, rahatlığını mesela bu hafta 4 gün off vermiş olacaksın. Mesela onu düşün. Ama salı günü Salı günü mü off verdin? Salı off, perşembe off, cumartesi pazar off. 4 gün evdeydin. Ben bunu düşün. Ortamı düşün, makarayı düşün. Şu an mesela sana deseler ki istediğin bölüme seni sokacağız ama okuyacaksın mesela. Net okuyacaksın. Mesela tıp olsa dahi 6 sene okuyacaksın. Kabul eder misin? Hayır. Etmez misin? Koç bile İşte memlekete... Neyse. Tepki almayalım. Şimdi burada piremizi hazırlayacağız. Yeni bir pre-workout lansmanıyla sizlerleyiz. Ghost aroması bizlerle. Ghost aroması bizim aslında Ocean'da çok eskiden olan bir aromaydı diye hatırlıyorum. Tekrardan getirdik. Benim favorim Tiger's Blood'tı. Bunu son 3 seferdir içiyorum. Aroma noktasında ben hala Tiger'a biraz daha yakınım. Ama bunun da tadı farklı. Özellikle buzla çok iyi oluyor. Şimdi bunu atacağız. Kafeini biraz azalttım. Çünkü idmanı hep böyle saat 12'den sonra attığımız için önce şunun bir tadına baktıralım sana hocam. Şunlarla karıştırmadan. Kafeini çok almıyorum artık. 200 miligram kadar alıyorum. Antrenman öncesi. Diğer türlü biraz uykumu etkilediğini fark ettim. Vesaire vesaire amına. Şey var ya. Kötü diyemem. Kavruk bir tat.
Yağımsı. Şöyle. Ben beğendim. Ciddi anlamda işte Tiger's Blood'dan daha fresh geliyor bana. Seviyorum ya, bunu da sevdim. 10 üzerinden. Al bakalım. İyi. Daha fresh. Yani Tigers'dan daha mı güzel diyorsun sen? İşte Ben kimi... böyle daha çok seviyorum. Yo, daha çok beğenen çok fazla kişi var Tigers'dan. Ben böyle yumuşak daha hoşuma Bu çok yumuşak. Evet. Fresh. Hoşuma gidiyor. İçerik aynı bu arada. 10 üzerinden 8.976. Güzel. Güzel. Buna bir de buz koyunca çok daha iyi oluyor. Bunun yanına Hydro Prime alacağız. Elektrolit blend alacağız. Bu arada Hydration alacağız. Bu arada Hydration yerine elektrolit blend de atabilirsiniz. Bunda ekstradan klor, iyot, fosfor falan var, kalsiyum var. Çok daha yüksek abi. Potasyum biraz daha yüksek, evet. Ama elmalı diye dedim, şimdi tadı değiştirebilir. Bunu genelde sabahları alırsanız, elektrolit blend'i idman öncesi alırsanız daha iyi olur. Valla. Ne var çantada? Ondan var. Yolda içiyor, yolda. Siktir. Sana bu suluğu kim aldı peki? Ya, tabii ki de amına koyayım. Amına koyayım. Abi olmak da zor, abi olmak da zor. Thermoburner. Bundan da 2 kapsül. Selamünaleyküm bizlerle. Bunları karıştırmak da çok zor ya. Bak, ölçek kaybolmuş. Evde kaşık kullanmamın sebebi bu işte moruk. Yani şu parmağımı sokma hissi benim hoşuma gitti. Şöyle yapacağım. Nasıl, al? Bak iyice dibe gitti şu an amına. Aristo. Suyun Arka kaldırma, bahçede bilimde öğrenmiş. suyun kaldırma kuvvetini bulan kimdi lan? Kimdi? Sermaye yaparım diyorsun. Ben Sezerciyim Dur. abi. Kaldırma kuvvetini bulan kimdi? Ahmet. Kaldırma kuvvetini. Kaldırmayı sen buldun da suyu Kaldırmayı biz bulduk ya, suyu bakayım. Faraday değil. Tesla hiç değil. Edison değil. Albert Einstein değil. Başka Dur. kalmadı. Hamamda buluyor. Taç kralın tacıyla mı ne buluyordu? Öyle bir dalgası vardı. Çıkıp çıplak dolaşıyordu şeyin etrafında. Dur bir dakika, dur. Elon Musk değil. Suyun kaldırma kuvveti. Suyun kaldırma kuvveti. Kim ya bu amına koyayım? Kim oğlum? Kim buldu lan bunu? Kuvvetini kim buldu? Arşimet. Ananı sikeyim ya. Ünlü matematikçi. Eskiden Yarın sınavda çıkarsa abi teşekkür ederim. yarın YKS'ye ben seni çalıştıracağım. Yarın abi. Ben seni çalıştıracağım YKS'ye aşağıda birazdan. Tamam mı? Sen benim kullandığım ağırlıkları not al. Oradan matematik çalışacağız. Ulan logaritmasını soracak. Mesela 20 kaç? 60. 60. Ananı sikeyim. Kafada bitirdin ya sen. Sınavda harbi böyle öyle toplamalı bir şey olursa falan sonra yani 60 bazen sıkıntı çıkar. Uzun zamandır bundan 3 sene önce fizik falan çözüyorduk amına. Şimdi çarpım tablosunu unuttum. Ben şaka bak dün abi gerçekten burada yazı yazmaya çalışıyorum. Ablamın karşı optik dolduğu falan yapıyorum böyle. Taşırmamaya çalışıyorum. Kalem tutmayı unuttum. Optik doldurma. Hala optik mi var lan amına koyayım? Optik ananı sikeyim. Benim şimdi adım çok uzun ya. Ön isim de var. Onu kodla, Allah kodla. Kodla. Seninkisi de çok uzun. Hem daha ya. uzun. Ahmet Hayri Erkan. Ahmet Hayri Erkan. Kodla ananı sikeyim. 5'er 15, 16, boşluklarla 17. 07 2B. Combo uç. Rotring beyaz 07. Faber-Castell mavi silgi. Öğrenciliğe Ama de. bunu pazar ineceğiz. AYT çıkışı olacak dedi. Umarım herkes gönlünce geçirir sınavı. Hayat bir sınava bağlı değil. Sakın böyle triplere girmeyin. Tabii bu tembellik yapın demek değil. Ama sonuç istediğiniz gibi gelmeyebilir. Siz eğer %100'ünüzü verdiğinize eminseniz gerisinin bir önemi yok. Her zaman daha iyisi
olabilir. Daha iyiye gidebilirsiniz. YKS, SKS, SKS eğitim sisteminin bize getirdiği neyler? YGS'ye girdim ben. YGS'ye girdim, LYS'ye girdim. Sende o yoktu. Bende TEOK var. TEOK ve YKS var. Biz liseye girmek için 3 sene sınava giriyorduk. Her sene. Düşün. 6, 7, 8. sınıfta sınava giriyorduk. Hepsinin ortalaması mı alınıyor? Aynen. Düşün. Her sene 14 yaşındasın moruk. Bak 14 yaşındasın. 14 yaşında sınav stresi başlıyor yani. Şu anda dershaneye yolluyorlar. Gene aynı şey yapıyoruz. Dershane mi ya? 6. sınıfta Dershaneden kaçtığım kadar kaçıp internet kafeye gidip Half-Life oynuyorduk amına koyayım gün boyu. Kaçmayın tabii siz de. Ben onu YKS'ye koydum. Hadi daha çok. Ne kanka? Ben Fortnite oynamayı dedim abi. Fortnite. Bizim zamanımızda internetin saati 1 lira falan da herhalde amına. Öyle bir şey. Değil mi? Abi bizim 2,5 liraydı. Şu an internet kafe var mı ya? Öyle bir Var, kültür var. var mı? Eskiden internet kafe vardı. Ha şu an Daha mantıklı. şu an şey var. E-spor merkezleri falan var büyük ihtimalle. Bizim internet kafeler var ya bak klavye yağlı her yer ele eskiden mesela sigara içiliyordu içinde her yer sigara dumanı oradan tost geliyor tost böyle şey hani motor yağıyla yapılmış tost oradan sosisli falan geliyor böyle ketçap aynen böyle ekran kulaklık parçalanmış şu şeyin A4 tek miydi bir tane markanın kameraları vardı böyle tak tak yapıyorsun webcamler abi hoş geldin. 107 olmuş abi Ahmet. Bu konu hakkında yorumun nedir? Vermiş. Yemek sepetini sildikten sonra Ona güvenim sonsuz bugünlerde. Daha iyilerini bekliyorum. daha ileri gelecek. Daha ileri gelecek. Senin yanına gelmez zaten bir şey var. Kafada bitirdik abi. Kafada bitirdik. Ne zamandır görmüyorsun? Abi en son 9. sınıfta falan gördüm. Yemin ederim ortaokul mu diyecektim bak. Doğduğumda yüzdüm. Adam 10 sene sonra 107 Karantinanın başı. Karantina'dan önce abi. Covid ne zaman geldi? Covid-19. 2019'da en son görmüşüm. Karantinadan direkt 110 kiloyla başlamıştım. Karantinaya başlangıçta sıkıntıymış senin. Evet. Normalde karantina. Ben en son hayatımda orada bir anda hızlı olarak. Ben karantinada verdim ya adayı. Ben çok verdim. Karantinada mı abi? Ben de çok verdim. Intermediate Facing'e döndüm abi. Tek öğün, 2 öğün falan mı? 2 öğün abi. 100 barfix, 100 şınav, 100 squat, 100 lunch günde. Ha evde yapıyordun ya. Abi salondan geçiyorum, barfix yapıyorum 10 tane. Gidiyorum 10 tane şınav yapıyorum. Abi sen Hepsini salmamışsın. 100'e tamamlayarak Evde egzersiz falan filan. Deli gibi. Lastiklerle falan vileda sopasıyla amına. kapılar koptu. Kapılar çıktı. Sakatlananlar. Götüne başına lastik kaçanlar. Her gün abi, her gün bir tane McDonald's vardı daha ucuz. Sırf oraya gitmek için metro otobüs yapıyorum. Benim karantinam böyle bak. Bak sabah uyanıyorum. İşte telefon tamam ondan sonra abi öğlen oluyor. Metro otobüs McDonald's'da ikili dava dava burger menüyü ye. En ucuz çünkü. Onu ye geri dön. Günün kaldı ne kalırsa. O zamanlar spor da yapıyordum. Fena bir rutinmiş. Değişik dönemdi ya. Evet. 25 lira falan. Garipti ya gerçekten. Şimdi hatırlayınca uzaklaştık ya. O zaman mesela ne? İşte otobüs almıyorlardı ya. Ben mesela İzmit'teydim, öğrenciydim. Minibüse biniyordum. Maskem yok diye almıyorlardı falan. Garipti yani. Berbere gidemiyorsun. Saçı full makineyle bire vur. Abi ne kötüydü. Aynen. Çok fenaydı ya. Birisi var üzerinden 5 sene geçmiş. 5 sene oldu mu ya? 2019, Covid-19. Oo. 5 sene geçmiş. Vay be. Oha lan. O günden beri çok hızlandı hayat be. Ben Evet. Covid zamanı şey izliyordum mesela. Atıyorum mesela eski YouTube videolarını. Ne bileyim Orkun mesela havaalanına girmiş. Hiç kimseden maske falan yok. Garip geliyordu bana. Diyordum ki falan Evet. ne oluyor falan diyordum. Düşün. İnsanoğlu işte her şeye adapte oluyor moruk. Evet evet. Ben Kesinlikle. hatırlıyorum abi. Okula dezenfektan getiren ilk bendim. Herkes ay temiz falan bir şeyler dedi şey yapıyorlar. Hatırlıyorum abi. Herkes ne oluyor böyle falan. Şaşırtıyorsun beni gerçekten. Ahmet'in kişisel hijyenine önem verdiği tek zaman. Nadir zamanlarda. Gel. Daha fazla burger yiyeyim diye ölmek istemiyorum.
çok şey de değil yani. Aydın abi gelsene ya. Gel. Yani sen çok tehlikeli duruyorsun. Yok abi yok. Dustin Hoffman. Aydın fit bizlerle. Meriç fit bizlerle. Evet. Peki Covid sence böyle bir şey miydi, böyle bir checkpoint gibi değil miydi? Nasıl? Hani mesela şey gibi, çağ atlamak gibi bir şeydi. Covid'den çok farklı abi. Ya ben şöyle diyeyim bak, Covid benim için anlamını söyleyeyim. Çok fazla yalnız kaldım. Çok fazla yalnız kaldığım için kendimle ilgili birçok şey keşfettim mesela. O dönem güzeldi. Bir de antrenmandan hayatım boyu ilk defa bu kadar uzak kaldığım için o noktada da böyle bir garip bir süreçti benim için ya Covid. Covid'de elleriyle barışır. aynen. Mesela neler keşfettin ya? Covid'de. Ya Covid'de mesela bir de para da yoktu o zaman. Full sağlıklı besleniyordum. Benim için mesela o anlamda çok garipti yani. Hep kendim yapıyordum full yani full. Güzel süreçti. Ama inşallah bir daha öyle bir şey yaşamayız tabii. En son Red Bull'dan yakarken polise yakalanmış. Para yok. Salonda Sağlıklı mı? beslenme. Salonda mı? Bir de kaçak gitmiştik, Red Bull'dan yapıyordum. Baktım aynadan, arkadan polis geliyor şapkalı. Ananı sikeyim dedik, ne oluyor ama? Fenaydı. Evet, antrenmanda görüşürüz. Hang'dan yapacağız. Burada yapacağız Hang'da aynı. $50,000 a year, $100,000 a year, $200,000, $1 million a year, making $50,000 and not happy, going through the motions. Meaning, you go to jobs, to work, you're not happy. Çok mu Hang'da acaba? Home, Gereksiz güçlü hissettim. angry with your parents, angry with your wife, angry with your kids, angry with yourself, not happy. You can't have a good time around your friends because your mind is stronger, because of the purpose. Şimdi büyük ihtimalle 140 ile atacağım. Bu tarz şu anlık, tırnak içinde şu anlık, ana liflerde içeride tekrar bırakıyorum. Çünkü hem tekniğim otursun hem de çok hızlı gidip sakatlanmanın bir manası yok. Deadlift, bench, squat, bunlar da overhead press. Biraz high incline tabii. İçeride tekrar bırakırız. Bunu da bugün RP 7.5 civarında yapacağız. Hadi 8 diyelim. İçerideki tekrar bırakmaya çalışacağım. İlk set 4 tekrar. 140 ile atarım diye düşünüyorum. Bir çıtır RP daha düşük. Daha düşük olabilir. 140, 150 ile atsam bilmiyorum, çok emin değilim. 140 ile atacağım o yüzden. Let's go abi. Deli gücü. Advice that I can give to you to find your purpose is to spend time with yourself. Spend time away from distractions, away from people who distract you, take your time away from. Evet. Tam olması gereken bir RP'ydi. Yani 3 tane daha atardım ya da atamazdım. 7.5 yani. Güzeldi güzel. Güzel. Şimdi set RP 7.5 civarlarında takıl. 9 tekrarlı setler atacağız. Çıtırdan. Bundan sonra barbell şurak var. Patlatacağız. Bam. Aşaklara kadar çekeceğiz. Şimdi Ahmetciğim, optimal hypertrophy için formu %100 tutup full range of motion'ı kullanaraktan önemli olan fatigue to stimulant ratio'yu koruyarak gerekli stimulantı verip fatigi oranlayacağım. You will be able to understand who you are. When I mean understand who you are, I'm talking about without any outside interference, without any friends, without any peer pressure of wanting to be like someone else. The more time you spend alone, Tam olarak 7.5 RP. Eskiden RP mi varmış? RP ne amına? you start seeking. Şimdi şöyle bir şey diyeceğim. Overhead press, high incline press. Bunlar iyi omuz hareketi değil. Açık konuşmak gerekirse. Yani biliyorsunuz ki yıllarımı
overhead press'e adamış birisi olarak yaklaşık 1,5 sene hiçbir yatay pres yapmadım. Sadece overhead press yaptığım dönemde olmuştu. İşin aslında overhead press omuzlarınızın yanını veya arkasını çok çalıştıran bir egzersiz değil. Eğer böyle gerçekten 3 boyutlu omuz istiyorsanız daha çok odaklanmanız gereken yan ve arka omzunuz. Zaten yaptığınız bench presslerde, low incline'larda, high incline'larda ön omzunuz yeteri kadar çalışıyor ve overhead press'te aslında birazcık daha çok ön omzunuz. Tabii ki de ayakta yapıyorsanız kalçanız, core, sırt kaslarınız, tricepsiniz, birçok yeriniz çalışıyor. Üst göğsünüz. Ama asıl nokta bunlar, yani yan omzunuz ve arka omzunuz çok çalışmıyor. O yüzden gerçekten 3 boyutlu, bu şey demek değil bu arada, overhead press kötü. Overhead press mükemmel bir hareket benim nezdimce. Ama omuz için hani omuzlarım çok büyüyecek, işte 3 boyutlu olacak, overhead press'i yapıyorum falan tarzı düşünmeyin. Kesinlikle yapın ama lateral açışlar veya arka omzunuzu çalıştığınız egzersizler omuzunuzu daha iyi gösterecektir. Bu da benden size bir info. Bilinenin aksine. Busting myths var. Forgive me. I feel it again. The pull to the light. Supreme Leader senses it. Show me again the power of the darkness. And I will let nothing stand in our way. 8. Show me, Para koy. grandfather. And I will finish what you started. You were born what defeat would bring. Ne? Olduğunu ben de biliyorum abi. 5 tane daha var. Hedef o, yok lan. 2 tane mi atardın? 4 tane daha atarım, RP6. Hayırdır? Bence daha senin yarısına falan yani. Tembelleştik bro. Sallık. Sallık, pusileştik. Right. Peki Alastetik serisini hatırlayanlar. Alastetik serisini hatırlayanlar. Yorumlara bir emoji bırakabilir. You come to destroy me, Obi-Wan. Don't make me kill you. Right. Bunun sıkıntısı da şu. I will do what I must. Çok fazla load gerekiyor. Çünkü cheated power shot şeklinde yapacağım. O yüzden salona biraz stres sokacağız. Obi-Wan, you have failed. It is delusion to think your actions have had any consequence. The fortress stands. Inquisitorius continues its work. Var mı özür dilerim. Kardeş. And I have come for you. Evet, iyi setti. Güzel setti. Bir de hiç cheat yapmadığım gibi sanki. Değil mi? İyi setti. Bir çıtır daha sonlara doğru patlayabilirdim aslında. Güzeldi. Kumarımız bitti. Sırada ne var? Bugünkü antrenman çok volümlü ama seviyorum. Güzel. İlk defa iyi hissettim bu hareketi. Ahmet abi bizlerle. Saygılar. Nereliydin abi sen? Karadeniz. Ha doğru. Tamam işte. Tamam bittim orayı. Klasik aynen. Bal seviyor musun abi? Bal, güzel bal vardı. Ben geçen ham bal aldım. Ham balı biliyor musun abi? Hiç işlenmemiş oluyor. Acı bal diye mi geçiyor? Böyle direkt hiç filtrelemiyorlar. Sadece böcekleri alıyorlar üstündeki. Petekten çıktığı gibi. Onu yiyorsun. Özellikle beraber geliyor. Ya benim petekle gelmiyor.
o da var, öyle de var da o biraz işin şovu bence de. Özellikle biraz daha farklı. Ya içinde polenler duruyor. Şimdi normal balı süzüyorlar çünkü polen alerjisi olanlar etkilenmesin diye. Bu direkt adam balı alıyor kanka abi. Direkt sadece böcekleri alıyor üstündeki. Propolis gibi. Ha propolis. Olduğu gibi. Direkt hocam. Evet şimdi bu hareket Real Death Row. Üst sırt ve Real Death için yapacağız. Biraz daha o yüzden şöyle çekiyorum. Normal T-bar'dan farklı yani. Bitti sanırsam. Diyeceksiniz ki abi bu havada niye sivil şort giyin? Hava yanıyor madem diyorsun. Fashion'da klima var. Klima açık bir. İkincisi yaz kış sivil şortla zaten idmanın yarısını yapıyorum. Çünkü diğer türlü vücut ısım artmıyor. Benim öyle bir sıkıntım var. Vücut ısım çok çabuk kendine gelmiyor. Hele özellikle kış aylarında mesela eğer yukarıda kafeteryada oturduysak sonra idmana girdiysem imkanı yok, ısınamıyorum. O yüzden böyle hassiktir. Yaz kış kesinlikle sweatshirt giyiyorum. Şimdi low incline yapacağız. Dumbbell'la birazcık tempolu. O yüzden zaten bunda çok kuvvetli değilim. Tamam kardeşim, arttırırız. Evet, bununla güçlenmişiz. Dalgalar işe yarıyor demek ki. İzlenmedi işte. Bak, yaklaş bana doğru. 100, 90, 80, 70, 60. Bunda 6-7 arası bir şey yapsam okey. Çok gergin olamıyorum ama harekette neden bilmiyorum. Dün cheat atmadım diye herhalde. Şimdi bundan sonra kol var. Koldan sonra dips var. Dipten sonra upright row var. Lateral raise var. Var Allah var. Çok yoğun ya. Bir set daha kaldı. 3 set. Bunlar üçüdür ağırlığı düşürebilirim. Ya da aynı da yapabiliriz. Fena değil. Sonra hammer curl. Hammer curl'da birazcık patlayıcı olup egzantrik kısımda yavaş yapmaya çalışacağım. Trapezler bir anda kendine gelmiş ama bak. Bak.
Yapabiliyor muyuz? Ananı sikeyim, ananı sikeyim. Büyük ihtimalle bir çıtır güçlendikten sonra ağırlık takmaya başlarız. Tekrar ağırlığın üstüne çıktığımız zaman ama şu an zaten M-Rap yapıyorum. M-Rap'te bile 10 tane yapabildim. 3 set atacağız. Biraz oynuyor ama ona yıkamadım çok. Dünyanın en ince barı olabilir bu. Ne için yapıyorsun? Şaka yapalım. Bayağı kalın lan. Çok kalın bir bar. Baksana. Bayağı kalın kanka. Baksana şuna. Bayağı fazlaymış. Nasıl tutuyorlar? Nasıl tutuyorlar bunu ya? Bu büyük ihtimalle pembeydi zaten. Ha bu 15 kilo be oğlum. Bu şey bar. Bu şey var. TikTok'ta vücut geliştirme yapıyorum bari. Ya da leg press'te anasına mı kadar kilo takıp dizlerimi şuraya kadar indiriyorum barı da olabilir. Ya da hexucat'ta 7 plaka takıp yapıyorum barı da olabilir. Veyahut 100 kilo bench'im yok. Hocam ben bu programla gelişemiyorum gibi hissediyorum barı. Hadi bakalım son set. Biraz oynadığı için yapamıyorum biliyor musun? Şundan dolayı bak. Şu oluyor ya kanka. Şundan dolayı yapamıyorum aslında. Şimdi upright row yapacağız. Şurada. Bunu 10 yaptım. 7 yaptım, 5 yaptım. Aslında tekrar bir tık daha az olabilirmiş. Hadi bakalım. 10-15 tekrar arası 2 set upright row'umuzu yapacağız. Kumarımızı bitireceğiz abi. Geçen hafta Tuna'nın geldiği gün yapmıştım. Bayağı bozuk formda ama gene iyi hissettirmişti bayağı. Evet. Oh, evet. Bu da bitti. Şimdi ben aşağıda ne yapacağım? Lateral yapacağım. Dumbbell'la. Sonra bir makineyle yapacağım. Sonra bir triceps. Sonra kumarım bitecek. Ahmet'i uğurlayacağız aramızdan. Hiç hoşuma gitmiyor ya gerçekten. 8-6 diyor.
Yıllardır ağır lateral yapmadım ya. Hiç hoşuma gitti. Evet, fenayız ya. İyi, antrenmandan geldim. Gerçekten ciddi manada kan şekerim falan oynadı. Bir garip oldum. Direkt geldim, öğünleri hazırladım zaten. Hatta birazını yedim. Fena olduğum için. Şimdi size göstereceğim. Harbiden çok uzun antrenmandı ya. Burada miximiz var. Gizli mix. Burada 150-200 gram, pardon 200 gram kadar pirinç, 200 gram kıyma ve lahana turşusu var. Of. Of. Bunu yiyeceğiz. Terliyiz hala. Koltuğa şöyle çok oturmadan. Fena açım. Ve gerçekten sanki böyle diyettesindir. Sıfır kaç yapıyorsundur. Böyle 1 saat kardiyo atmışsındır gibi bir antrenmanda. Bunun içine tuzu bocaladım zaten. Bu tarz durumlarda şey de yapılabilir. Birazcık dextroz, birazcık fruktoz ve tuz antrenmandan sonra direkt çakılabilir. Fruktozla dektrozu aynı anda almanın glikojen depolarını daha iyi tekrardan doldurduğunu gösteren araştırmalar var. Çünkü ikisi de farklı yolaklardan alındığı için. Onun dışında orada protein almanıza gerek yok. Shake şeklinde yapıyorsanız. Ben bazen protein de alıyorum. Ama oradaki asıl amaç hızlıca hem hidrasyonu sağlamak, tuz alıp, bayağı bir tuz alıp hem de depoları doldurmak. 4. öğünümüz. 2 öğün dağıtıp yatacağız. Artık tuzu nasıl kadar attıysam acı olmaya başlamış. Bu arada antrenman aslında daha uzundu. Hepsini çekemedim. Siz en son dumbbell laterali gördünüz. O 2 setti. Sonra makine lateralde 3 set yaptık droplu. Sonrasında triceps çalıştım. Onları çekemedim açıkçası. Çok uğraşamadım. Triceps çalıştım. Sonra iki ufak karın bir şeyler yaptık. Sonra bitti. Eve yürüdüm. Fena halde. Öğünü direkt ısıttım. Ve kamerayı aldım elime. Şunu yiyeyim, bir duş alayım. Duştan önce belki birazcık adım kasarız. Böyle 1000-2000 adım kadar bir adım atarız. Ki tamamlayalım günlük adımımızı. Sonra bir de akşam uyumadan son öğünden önce yapıyorum. Son öğünden sonra yapıyorum. İyi geliyor. Totalde adımı tamamlamış oluyoruz. Bir sonraki öğünde görüşürüz. Artık nasıl modum düştüyse. Evet, son öğünle beraberiz. Tatlı patates, kıyma, gizli mix. Evet. Sıcakların geldiğinin kanıtı. Klimamız yok maalesef. Evet. Şimdi bu öğünden önce bir de digestion aldım. Digestion ne? Kayıtta mıyız? Kayıttayız. Digestion. Bizim sindirim enzimi ürünümüz. 1, 3 ve 5. öğünlerden önce alıyorum. Ki daha rahat sindireyim. Onun dışında başka bir şey aldım mı lan? Sizin bilmeniz gereken başka bir şey almadım. Bununla beraber kaç kalori olmuş bakalım. Şu an 5300 kalorideyiz. 729 gram karbonhidrat, 118 gram yağ, ki bu fazla benim için şu an hedeflediğimden. Normalde hedefim %13. Proteinde 335 gram. O da düşük. Bugün sekansı birazcık yanlış yaptık. O yüzden proteini birazcık daha fazla almak için gece bir döner yiyebilirim. Hayır, tabii ki tavuk göğsü yiyeceğim. Gideceğim ve yağsız tavuk göğsü yiyeceğim. Bakalım. Hayırlısı. Şimdi saat kaç? Saat çok geç. Bu öğünü yiyeceğim. Sonra koşullara bakmam lazım. Sonra yarın yola çıkacağınız için yarın öğünler hazırlamam lazım.
Ki en nefret ettiğim şey. Bu aralar çok fazla seyahat ettim ve seyahat ettiğim zaman öğünleri yanıma almayı gerçekten sevmiyorum. Gerçekten hoşuma gitmiyor. Ve öğün hazırlama işi zor. Onu alacaksın, bunu alacaksın, şunu koyacaksın, bunu koyacaksın. Ama işimiz bu, ne yapalım, yapacağız. Hop. Yoksa havaalanındaki poğaçalardan yemek zorunda kalırız. Poğaça yemekte bir sorun yok. Ama adelemi doldurmaz. Ve adeleme hizmet etmeyen hiçbir şey benim için efektif değildir. Performans birinci öncelik. Bu öğünde bayağı bir tuz var. Tuzu abartmadan kendime gelemiyorum mecburen. O yüzden tuzu abarttım. Abartma değil aslında. Tuz almadan değil. Allah. Tamam ya. Videoyu kapatabiliriz. Art of Mess 4. Çok iyi gidiyor fark ettiğiniz üzere. Şunu şöyle koyayım. Ananı sik. Art of Mess 4 çok iyi gidiyor gördüğünüz üzere. Niye çok iyi gidiyor? Çünkü iştahımız kapalı değil. İnsülin hassasiyetimiz mükemmel bir noktada. Tansiyonumuz çok iyi. Kaloriler yüksek ama yiyebiliyoruz. Vücut kompozisyonu daha iyi olabilir miydi? Kesinlikle. Ama ben o işte çok iyi değilim. Brom, benim vücudum östrojenik. 150'yi ışık hızında göreceğiz. Bundan da %1.000.000 eminim. Işık hızında göreceğiz demeyeyim. 150'yi rahat bir şekilde göreceğiz hiç tıkanmadan. Üstünü de rahat bir şekilde görürüz. Ama üstüne çıkar mıyım? O soru işareti. Büyük ihtimalle çıkmam. Orada birazcık durur. Ve sonrasında bir mini kat daha atarım. Acelemiz yok. Ama şöyle bir şey var. Deadlift 300'e falan gelirse o 150'nin üstüne çıkılır hoca. O 150'nin üstüne çıkılır. Deadlift düşmesin diye, depresyona girilmesin diye o 150'nin üstüne çıkılır. Bu tatlı patatesin de çok bir olayı yok aslında ya. Potasyum, cartut eyvallah. Ama tadı bir yerden sonra bayıyor bence. Ama tatlı gerçekten de. Adının hakkını veriyor. Sweet potato. White Rage. Evet. Kapatmanın vakti geldi beyler. Kalorinizi tamamlayın, makrolarınızı tamamlayın. Kaliteli yemekler yiyin. Sindiriminizi çok yormayın. Sindiriminizi olabildiğince optimal tutarsanız iştahınız o kadar iyi olur. Diğer öğüne o kadar hızlı hazır olursunuz. O kadar iyi sindirirsiniz. O kadar iyi, ne kadar iyi sindirirseniz o kadar iyi işlersiniz. O kadar işlersiniz, o kadar verimli kullanırsınız. Her şey bir zincir. Tamam. Kış geldi. Yaz geldi. Ne kış aman okuyum. Hava 40 derece. Yaz geldi. Tabi bu biraz canları sıktı. Havalar sıcak hava. Sıcak havada yemek yemek zor biliyorum. Keza canınız dışarı çıkmak istiyor. Takılmak istiyor. Belki birazcık pizza atıp sahile inmek istiyor. Normal. Diyet yapmak istiyor olabilirsiniz. Ama hala 100 kilo benciniz yoksa bence çok oralı olmayın. Yazı bakta geçirip, kışı da bakta geçirip diğer yaza bambaşka olabilirsiniz. Hani yaz geldi birazcık kuruyum edeyim diyerekten hani siz bilirsiniz beyler. Biz uyarımızı yapalım. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Art of Mess takımı olarak kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Peace out.